Hasan Bey, bugün çok dikkat çekici bir konuyu ele alıyoruz. Avrupa'da Türklerin ve Osmanlı'nın heykellerde, resimlerde ve kilise sanatında düşman olarak gösterilmesi. Bu gerçekten yaygın mıydı yoksa birkaç örnekten mi ibaret? Hayır, bu birkaç örnek değil. Bu neredeyse 300 yıl boyunca Avrupa sanatının ana temalarından biri. Buna tarihçiler Türk imgesi veya Türk korkusu der. Ve bu korkunun temelinde tek bir olay var. 1453 İstanbul'un fethi. Bu olay Avrupa'da kıyamet gibi algılandı. Avrupalılar şunu düşündü: Roma düştü, Doğu Hristiyanlığı bitti, Türkler Avrupa'ya geliyor ve gerçekten geldiler. Bu korkunun zirve noktası neydi? Kesinlikle Viyana. Özellikle 2. Viyana kuşatması. Bu savaş Avrupa'da medeniyet savaşı olarak görüldü ve Avrupa bu zaferi sanatla kutladı. Varşova'da en ünlü heykel Jan III. Sobieski anıtı. Bu heykelde at şahlanır altında Osmanlı askeri ezilir. Bu Avrupa'nın Osmanlı korkusunun sona erdiğini ilan eden bir anıttır. Ama bu sadece başlangıç. Viyana, Türklerin ezildiği heykeller şehri Karlskirche. Bu kilise Osmanlı yenilgisi için yapılmıştır. İç süslemelerde Türklerin kaçışı, Osmanlı askerlerinin yenilgisi, Tanrı'nın Viyana'yı kurtarması tasvir edilir. Pest Seule, veba sütunu. Bu anıtın kabartmalarında Osmanlı yenilgisi Tanrı'nın Avrupa'yı koruması olarak anlatılır. Türkler eşittir, ilahi felaket. Hofburg Palace, sarayın savaş kabartmalarında Osmanlılar, kaçan askerler, diz çöken savaşçılar olarak gösterilir. Budapeşte Osmanlı'nın eski topraklarında Savoyay Geno heykeli. Komutan Savoy Prensi Eugen heykelde. Osmanlı askerleri atın ayakları altında ezilir. Bu heykel Osmanlı'dan geri alınan Budapeşte'nin simgesidir. Münih Bavyera Ulusal Müzesi kabartmaları. Osmanlı askerleri yerde ezilmiş, zincirlenmiş olarak betimlenir. Heykeller bile bu kadar sertse, resimler nasıldı? Resimler daha da sertti. Avrupa resminde Türkler kadın kaçıran, çocuk öldüren, kilise yakan olarak anlatıldı. İnebahtı zaferi tabloları. İnebahtı Deniz Savaşı, Avrupa'da yüzlerce tablo yapıldı. Hepsinde mesaj aynı: Tanrı Türkleri yendi. Viyana kuşatması tabloları. Avrupa'da yüzlerce tablo vardır. Ortak özellik: Türkler kaotik ve vahşi, Avrupa ordusu kutsal ve düzenli. Bu tamamen propaganda sanatıdır. Kiliselere kadar girmiş dediniz. Evet, Avrupa'da Türk korkusu en çok kiliselerde yaşatıldı. St. Stephen Katedrali. Osmanlı yenilgisi sonrası çanlar çalındı. Türkler Tanrı'nın düşmanı ilan edildi. Loreto Bazilikası. İç süslemelerde Osmanlı askerleri şeytani figürlerle birlikte tasvir edilir. Santa Maria Maggiore. Türk yenilgisi Avrupa'nın kurtuluşu olarak resmedildi. Sadece görsel sanat mı? Hayır, tiyatro ve edebiyatta dolu. Avrupa'da Türk karakteri, zalim padişah, harem sahibi tiran, Hristiyan düşmanı olarak anlatıldı. Özellikle 1600 ile 1800 arası Avrupa tiyatrosunda Türk eşittir kötü adam klişesi oluştu. Peki neden bu kadar yoğun? Çünkü Osmanlı 250 yıl Avrupa'nın en güçlü devletiydi. Avrupa'nın korkuları: Balkanlar kaybedildi, Macaristan kaybedildi, Viyana kuşatıldı. Avrupa ilk kez yok olma korkusu yaşadı ve sanat bu korkunun dışa vurumuydu. Sanatın görevi halkı birleştirmek, düşman yaratmak, moral vermek. Türk imgesi bu yüzden üretildi. Peki Osmanlı tarafı? İlginç gerçek şu: Osmanlı minyatürlerinde Avrupalılar şeytan değil, canavar değil, sadece rakip ordu, düşman asker olarak çizildi. Bu yüzden Avrupa'daki tasvirler duygusal ve korku temelli. Osmanlı'dakiler kronik ve belgeseldir. Yani bu eserler aslında sanat değil, bir korkunun izleri. Evet, bugün Avrupa'da gördüğümüz birçok heykel ve resim, yüzyıllarca süren Osmanlı korkusunun taşlaşmış halidir. Hasan Bey, şimdi çok kritik bir soruya geldik. Avrupa gerçekten Osmanlı'dan korkmalı mıydı, yoksa bu korku tamamen propaganda mıydı? Aslında cevap ikisinin ortasında. Avrupa'nın korkusu tamamen hayal ürünü değildi ama tamamen gerçek de değildi. Kendimizi 1500'lü yıllarda yaşayan bir Avrupalının yerine koyalım. Karşılarında duran güç, Osmanlı İmparatorluğu ve bu devlet İstanbul'u fethetmiş, Balkanları ele geçirmiş, Macaristan'ı almış, Viyana kapılarına dayanmış, Akdeniz'de üstünlük kurmuş. Bir Avrupalı için bu tablo şunu gösteriyordu: bu güç durmazsa sıra bize gelecek. Bu yüzden korku çok anlaşılırdı. Yani Avrupa açısından bakınca korku mantıklıydı diyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü Avrupa tarihinde ilk kez kendi topraklarında yok olma korkusu yaşadı. Bugün bize normal gelen şeyler o dönem için şoktu.
Avrupalılar şunu düşünüyordu: Roma yıkıldı, İstanbul düştü, şimdi sıra Avrupa'da. Bu yüzden Türk korkusu doğdu. Peki Osmanlı'nın amacı gerçekten Avrupa'yı yok etmek miydi? Hayır, işte en büyük yanlış anlama burada. Osmanlı'nın amacı Hristiyanlığı yok etmek değildi, Avrupa'yı yok etmek değildi. Amaç şuydu: güçlü bir imparatorluk olmak, ticaret yollarını kontrol etmek, rakip devletleri zayıflatmak. Yani Osmanlı'nın yaptığı şey, o çağın tüm büyük devletlerinin yaptığı şeydi. Aynı dönemde Avrupa devletleri Amerika kıtasını işgal ediyordu, Afrika'yı sömürgeleştiriyordu, Asya'da koloniler kuruyordu. Yani genişleme politikası o çağın normaliydi. Peki Osmanlı gittiği yere gerçekten adalet götürdü mü? Bu çok tartışılan bir konu. Bu sorunun cevabı çok önemli. Büyük ölçüde evet, ama tamamen kusursuz değildi. Osmanlı'nın en büyük farkı din politikasıydı. Aynı dönemde Avrupa'da mezhep savaşları vardı. Katolik Protestan savaşlarında milyonlar öldü. Engizisyon mahkemeleri vardı. Cadı avları yapılıyordu. Osmanlı'da ise farklı bir sistem vardı: millet sistemi. Bu sistemde gayrimüslimler kendi ibadetlerini yapabiliyordu. Kiliseleri ve sinagogları açıktı, kendi mahkemeleri vardı, kendi liderleri tarafından yönetiliyordu. Bu, o çağ için oldukça ileri bir yönetim modeliydi. Yani Avrupa'daki bazı halklar Osmanlı yönetimini tercih etmiş olabilir mi? Evet, bu çok şaşırtıcı ama gerçek. Balkan köylüleri için Osmanlı bazen Avrupa derebeylerinden daha adildi. Çünkü Avrupa'da köylüler toprağa bağlıydı, soyluların malı sayılıyordu, çok ağır vergiler ödüyordu. Osmanlı'da ise köylü toprağı kullanma hakkına sahipti, vergisini devlete verirdi, derebeyine bağlı değildi. Bu yüzden bazı bölgelerde Osmanlı'ya karşı büyük isyanlar çok geç başladı. Peki o zaman Avrupa neden Osmanlı'yı sanatla, heykellerle, resimlerle şeytanlaştırdı? Çünkü korku tek başına yetmez. Korkunun bir hikayeye dönüşmesi gerekir. Avrupa için Osmanlı, askeri tehdit, dini rakip, ekonomik rakip. Bu yüzden sanat bir propaganda aracına dönüştü. Halkın birleşmesi için ortak düşman gerekiyordu ve o düşman Türk oldu. Yani Avrupa'nın korkusu gerçekti ama sanat bu korkuyu büyüttü diyebilir miyiz? Evet, en doğru cümle bu olur. Avrupa Osmanlı'dan korktu. Sanat ise bu korkuyu büyüttü, abarttı ve kalıcı hale getirdi. Yani Osmanlı ne tamamen iyiydi, ne tamamen kötüydü. O, çağının en güçlü imparatorluklarından biriydi ve güçlü imparatorluklar her zaman korku yaratır.